Biraz sonra dünyanın en büyük gemileriyle Karayipleri keşfetmeye gideceğiz. Yaklaşık olarak dördümüz 300.000 TL para ödedik buna. 8 gün Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Porto Rico ve de güneyde St. Vincent bir ada vardı. Oraya kadar gideceğiz. Gördüğüm en büyük gemilerden birini size gösteriyorum. Bak size yemin ederim yıllardır bu benim hayalimdi. Yani şu anda 17 katlı devasa bir yüzen kentin 7. katından girişimizi yaptık. 12.000 dolarlık olanları var. Tabii bizim şu an aldığımız 2.000 dolar. Bakın Küba'nın açıklarından geçiyoruz şu anda. 4 gün gidiş, 4 gün geliş. Gittiğimiz hiçbir ülkede pasaport kontrolü olmayacak. Bunlar gemi değil, dev ülke. Gerçek mi bu? Şuraya bakın. Daha önce hiçbir gemide basketbol sahası görmemiştim. Koşu parkuruymuş. Şu an bir gemide miyiz? Başka bir yerde mi belli değil. Manzara izleyerek gidiyoruz şu anda. Bakın hepinize iyi seyirler. Artık Karayipler gezimiz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ölmeden önce yapılacaklar listemden bir tanesini daha gerçekleştirmek üzere biraz sonra dünyanın en büyük gemileriyle Karayipleri keşfetmeye gideceğiz. Şu anda Florida eyaletinin Miami kentindeyim. Buraya gelme amacımı önceki bölümlerde size aktarmıştım. Dünyanın en büyük gemileriyle Karayiplerin o şahane ülkelerini burada gezebiliyorsunuz. Bugünden itibaren bu gemi yolculuğu nasıl yapılır? Bilmeniz gerekenler nelerdir? Dünyanın en ünlü gemileriyle buraları nasıl gezersiniz? Her şeyi anlatmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Şu anda gemiye bineceğimiz Porto Marina'ya geldik. Buradan biraz sonra gemiler kalkmaya başlayacak. Virgin Atlantic adında sadece adult only yani çocukların olmadığı bir gemi yolculuğuyla 8 gün Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Porto Rico ve de güneyde St. Vincent bir ada vardı. Oraya kadar gideceğiz, gezeceğiz. O yüzden rüyalar aleminde olacağımız bir coğrafyayı sizlerle de dünya turumun bir parçası olarak paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler. Artık Karayipler gezimiz başlıyor. Hadi bakalım bir çocukluk hayalini daha gerçekleştirmek üzereyiz. Evet hanımlar beyler hazırız. Şimdi gemimize binmeye başlayacağız. Kaç bölüm çekerim, kaç gün çekerim bilmiyorum. Çok uzun videolar izleyeceksiniz. Her gittiğim ülkede belki de her günümü 8 gün boyunca günlük vloglar olarak da izleyebilirsiniz. Bilmeniz gereken bazı detaylar var. Amerika vizesini aldıktan sonra bu adalara giderken çok önemli noktalar var. Onların hepsini gemiyi gezerken anlatırım. Şimdi online biletimizi aldık. Gemi için ödememizi yaptık diyelim. Kredi kartımızla gemiye bineceğiz değil mi? Uçağa biner gibi bagajlarınızı böyle havalimanının girişinde bir alana bıraktırtıyorlar. Böyle geliyorsunuz. QR kodlar üzerinden bagajlarınız toplanıyor. Bunları odamıza götürecekler. Dev bir kruzun 9. katında olacağız. Şimdi bagajlarımız odaya gidecek. Biz de şu dev alandan check-in'imizi yapıp gemimize çıkacağız. Başlıyoruz. Yüzümden anlıyorsunuz değil mi? Bunu özlemişim. Pasaportlarımızda vizelerimize bakacaklar. Direkt Amerika vizesiyle bu gemilere binebileceğiz. Ahoy sailor. Hadi denizci, denizlere açılalım gibi bir manası var. Dizilerde, filmlerde birkaç kere görmüştüm. Hadi bakalım gemimize doğru gidiyoruz. Şuraya bakar mısınız ya? Dünyanın en iyi yolculuklarından birini yapacağız. With love from Virgin Voyages. Bunların havayolu şirketi de var. Bu gemi olanı. Bak size yemin ederim. Yıllardır bu benim hayalimdi. Ölmeden önce dedim ki yapacağım bunu diyordum ama Amerika vizem yoktu. Geçen sene Amerika vizesini alırken de hep demiştim ki o Miami'ye bir gün gideceğim. Bahamalar işte Karayipler turu yapacağım demiştim. Bugün bu nasip oluyor. Yani 100 küsür ülke görseniz de hala heyecanlanabiliyormuşsunuz. Şu an ona canlı şahit oluyorsunuz. Bu yolculuğun bir başlangıcı, sonuna kadar izleyin. Bu coğrafyada yapılmış belki de Türkçe en kapsamlı içerikleri yapmayı planlıyorum. Aynı Japonya, Kore, Tayland, Bali'de yaptığım gibi. Şimdi check-in yapmaya geldik. Check-in alanına bak. Çok iyi ya. İçerisi buz gibi. Hello. Oğlum inanılmaz. İnanılmaz. İşte gemimiz. Bunlar gemi değil, dev ülke. Gemi demek ayıp olur. Bu gezimizde 4 kişiyiz. Sezer Yılmaz kardeşim her zamanki gibi.
Serkan abi bir önceki bölümde New York'taki yaşamı anlattı. Onur kardeşim de eleştirileriyle beraber Özel bir insan. dördümüzün odası yan yana. Balkonlu oda aldık. Biraz daha fazla para verip geliyor. Gemiye bindikçe hepsi geliyor sırayla. Bizimkiler burada, evet. Perfect. I like your hair. Do you think we have chosen the best ship in Caribbean? Brother, that Yes, one is fine. definitely. Really? Yeah, this one. Because no kids, that's why. No kids. Bak çocuk yok. It's perfect. Is it like a party ship? Really? Sezer, seversin parti gemisini. Arkadaşlar yeni videolara hazır olun. Yeni videolar. Deniz'in kanalında çıldıracağız. Hadi çekimleri yapalım. Başlıyoruz. Is only American visa enough to visit these islands in Caribbean? Yes, it's enough for now. So what if we were going somewhere else, another islands like the ones not in this ship, I mean the other ones? Only one day trip will be enough to be in that island and showing only American visa? Yes, it should be fine. You don't have to take your passport with you when you get off the ship. Ah. Okay, everything is your first time on Virgin? Yeah. Okay, so I'm gonna give you a bracelet like this, Uh-huh. and everything is connected to this bracelet. Okay, so this is your identification. They will follow up by that bracelets. Yes. Sisteme bak. Bizim hepimize bileklik takacaklar. Gittiğimiz hiçbir ülkede pasaport kontrolü olmayacak. Çünkü bilekliğimizde Bluetooth yani Wi-Fi sistemi gibi bir sistem var. Takip ediyorlar bildiğiniz. Hiç uğraşmayacağız. Birçok yere de giderken adaya girdiğimiz andan itibaren bir gün kalabiliyoruz. Hiçbir vizeyle falan da uğraşmıyorsun. Çünkü Amerika vizemiz var. 8 gün boyunca bilekliğimiz bu. Kaybedersek $150, kaybederseniz geri gelmeyin dedi aynı zamanda. Adada kalırsınız dedi. Hadi ya. Ve bu şekilde bağlıyorlar. Aslında hiç sağlam görünmüyor. değil ya. Bu bizim oda kapımız, her şeyimiz. Bu saatten sonra pasaportumuz bu. Buradan takip edecekler. And some question. Our balcony has a hammock. Hemen. Yes. All Two of has. them? All of them. has Gördün it. mü? No, only the ones on the balcony. We have. Yes, they have. Bizimkilerde var abi. Allah Allah. Yes. So we are like almost VIP, huh? VIP customers? Yes. Or something better than us? The one that's upstairs is Penthouse. yes, for Rockstar. Oo. Oh, no, we don't need it. Ha? Okay. İnternet. What about Wi-Fi? The Wi-Fi is complimentary. If you want to upgrade it, you're gonna upgrade it on board the ship at Sailor Services. How much is that? I'm not sure. Thank you very much. Şebel dinliyoruz. No video. Video çekmek yasak. Şimdi bu gemilerde 3 öğün yemek ücretsiz olacak. Hepsini anlatacağım. Arkamda da bar giriş kısmı var. Buradan kartlar alıyorsunuz vesaire. Bildiğiniz kart sistemiyle içeceklerinizin parasını önden ödüyorsunuz. Bunu gemide ayrı anlatmam lazım. Çünkü bazı detaylar var. Şimdi hol kısmına geldik. Buradan şimdi gemiye bineceğiz. Oğlum çok iyi ya gerçekten. Allah daha iyilerini size nasip etsin. Demek ki hala kaybetmediğimiz bir heyecanın aslında şu an videoya yansımış yüzü. Böyle bir şey olabilir mi? Şuraya bakın arkadaşlar. Şimdi gemiye doğru geldik. Şuradaki köprülerden gemiye biniş kısmına geçiyorum. Daha önce böyle Helsinki'de, işte İsveç'te, Norveç'te bu gemilerle gezmiştim. Kader'de bunu da görmek varmış. Hi Jonathan. Hi. Welcome on board. Thank you very much. Deniz. Dennis, Yes, thank you. please. Hazır mıyız? Daima, hadi. Oğlum şunun güzelliğine bak. Hani maçlardan önce şeyden geçer gibi oldu. Neydi? Tünelden artık geçiyoruz. Şu anda tünelden girdik. Körüklerle gemiye doğru gidiyoruz. Oğlum çok heyecanlıyım Sezer. Bayağıdır böyle heyecanlanmadım. En son tuk-tuk'a biniyorduk sırlarına. Sıra- Yine aynı gömlek tişört vardı. 5 tişörtle dünya turu yap, gemiyle gez. Ama bence Türkiye'de bilmedikleri çok şey var. Bu Bence de. videodan sonra çoğu şeyi biliyor Biz olacaklar de ilk zaten. kez öğrencimiz için o deneyimi sizlere böyle taze aktaracağız. Çok daha güzel olacak. Aynen. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğümüz siz de görüyor musunuz? O otele mi geldik? Abi. Şimdi welcome on board'u karşılamasını yaptılar. İnanılmaz. Hello, hello. 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 Yani öyle şeyler yaşayacağız ki bir otelde olmayan şeyler bu gemide olacak. Örneğin her sabah uyandığınızda değişen bir manzara düşünün. Vallahi gerçekten çok heyecanlı. Amerika'da yaşayan, New York'ta yaşayan bir Bir kardeşimiz olarak istediğimiz şeye diyorsun. bir tik daha atmış olacağız. Çok başka bir dünya girişi 8 değil mi? gün.
Ya zaten Heyecan bizi bekliyor. bizim zaten bu gemiyi keşfetmemiz 4 günümüzü alacak. Başlayalım. Dondurmayı Zaten yeri gezelim. Oo, Miami. Bebeğim şuna bak. Bir odaya yatalım mı arkadaşlar? Şuna bakar mısın? Of. Kocamanlar. Aha herkes odalarında. Oha. Herkeste hamak var bu arada. Şu an geminin 7. katından giriş yaptık. Bu katta restoranlar daha çok var. 8 ila 14'te VIP kısmım var. Yani daha çok kabinlerin de olduğu katlar var. 15, 16 daha çok eğlence alanları. 17. katta güneşlenme yerleri falan. 6. katta kasinolar, sigara odaları vesaire ne ararsanız bulabiliyorsunuz. 5. katta spa varmış. Yani şu anda 17 katlı devasa bir yüzen kentin 7. katından girişimizi yaptık. 9'da bizim oda. Bir odaya yerleşelim. Bir odayı görmek istiyorum çünkü. Neydi bizim oda? Bizimkisi 90-46 A kardeşim. Soldan devam edeceğiz. Bayağı yürüyeceğiz gibi. Hi, how are you? Ahoy, ahoy. Dur bir dakika, önce yüzleri göster. Ne? Yorumunu yap. Oh, kapıyı tekrar kapattım, inanamadım bak. Bak. Sezer, Ben inanamıyorum. aç kankam. Hazırım. Bizim odamız bu kardeşimle. Oo! Oğlum. Ya bize niye tek kişilik yatak vermiş? Ama onu dedi. Ne dedi? İsterseniz şeye söyleyin, aşağıya onların ikisi söyleyin, iki kişilik ayırabilecek dediler. Sizinki ayrı mı? Bizimki de beraber ama ayırtıracak. Ayırtıyor değil mi? Evet evet. Ayrı ayrı yapacaklar. Kanka Allah aşkına. Dur bir dakika arkadaşlar. Dur. Zaten Fethiye'de her gün cruise'a biniyorduk. Yani şimdi izleyenler şey diyor olabilir. Ulan görgüsüzlere bak, iyi ki bir gemi gördünüz diye de. Ben 9. katta gemiyle pek de gezdiğimi hatırlamıyorum çünkü. Ulan Geliyor, hazır mısınız? He? sabah uyanacağız böyle bir manzarada kardeşim. Miami'de şu anda böyle. Sezer. Şuraya bak, daha yukarıya kadar gidiyor. İnanılmaz. Şimdi de size bir odayı göstereyim. Gelin gençler. Şu anda odamızı göstermek istiyoruz size. Şimdi böyle kruzları özellikle çiftler çok sever. Biz normalde MSC ile gidecektik. Burada Karayipler'e giden böyle Bahamalara bir sürü şirket var. 4-5 tane. Bu seçtiğimiz sadece böyle çocuksuz olanlarıydı. Böyle bir oda verdiler bize. Bu odanın içerisinde ilk dikkatimizi çeken şöyle bir program oldu. 8 gün boyunca 4 farklı ülkeye gideceğiz. Gün gün size bakın programı yapmışlar. Hangi barın, hangi kattaki barın hangi saatlerde açık olduğunu görebiliyorsunuz. Yemek alanlarını görüyorsunuz. Ya bütün her şeyi ne güzel planlamışlar. Evet. Ve aynı zamanda şurada diyelim 8 gün sıkıldınız. Akşam ne yapacaksın değil mi? Abi partiler var, gece kulüpleri var, eğlenceler var. 80'ler, 90'lar, 2010'lar, lavlar. Bak bunların hepsini yaşayacağız. Dur. Şimdi şurada bize bir su vermişler 2 tane. Bunlar ücretsiz. Zaten soft drinkler yani alkolsüzler ücretsiz mi emin değilim. Çünkü bana adam bize verdi, satın aldığımız biletin içinde 200 dolar var dedi ya. Onun içinde ne istersen içebilirsin dedi ama Soft'ta dahil mi dahil yoksa? dahil. Alkol de dahildi. Onu deneyimledikçe Şurada ne var? anlatırız. Aa bak boş. zaten. Evet paralı. Şaşırmadım. Bu kısımda geri çekiliyoruz. Burada ne varmış? Bence bagaj geldi. Bagajın geldi. Kapıda vermiştik ya. Room service. Türk geldi. Bir şey Nereye? ister misiniz? Teşekkür ederiz. Tamam. Ne oldu abi? Seni özledik de. Dur geliyoruz. Selam ver. Dayanamıyorlar bensiz. Şimdi kanka. Bu ne Sezer? Ha, safety yani güvenlik önlemlerine dair bilgiler veriyor. Kapıyı açmayın diyor. Kuşlar girer diyor. Gördün mü? Şurada bak. Saçmalık. Girebilir yalnız doğru. Ve ya da Ya boş yüksek kapı- rüzgarda da zarar görebilir içerisi diyor. Yatağımız bu. Burada kocaman bir... Ayıracaklar mı acaba Ay, ya? öyle dediler ya park verirken. Aslında sarılıp uyumak istemiyorum. Hamakta yatarım ben dışarıda. Mantıklı. Tuvalet nasıl ya? Deniz hiç bakmadık. Şimdi tuvaleti duşu göstereceğim. Tahmin ediyorum karavanlardaki sisteme benziyor. Sistem gibidir değil mi? Küçük değildir inşallah. Burası gardırobumuz. Görüyorsunuz. Kıyafet. 8 gün boyunca eşya değiştirmeyeceğiz çantada. Sence burada şey var mı ya? Ütü, can yeleği var, saç kurutma, ütü yok. Ya da olmadı isteyeceğiz artık. Öyle bir şey olursa. En önemli kısma geldim. Benim gemide en çok merak ettiğim yer burası. Tuvalet ve duş. Gel kanka. Şöyle bir göster. Vallahi pırıl pırıl ha. Yok sığarız da yani burası. Sağarsın tabii canım. Bence güzel ya. Çok da temiz bir ha. tek küçükmüş. Ama yapacak bir şey yok. O zaman şey O al. da normal zaten yani. Acaba bunların daha da lüksleri var mı? 12 bin dolarlık olanları var. Var mı? Tabii bizim şu an aldığımız 2000 dolar. Bunun 700 dolarlık olanları da var ama hepsinin gününe, rotasında, geminin türüne, yeme içmesine kadar değişiyor. Bu yeme içme dahildi. O da gayet iyi. İşimizi görür.
Biraz da gemiyi gezelim hadi. Ben de çok merak ediyorum. Ortasında böyle Bir de en zevklisi ne olacak biliyor musunuz birazdan? En üst kata çıkacağız. Gemi hareket ederken gün batımında Miami manzarasını görerek gideceğiz. Önceki bölümlerde biz hep sahilden gemiye el sallıyorduk. Şimdi sıra bizde. Titanic'teki gibi biz onlara el sallayacağız. Hadi gidelim. Yanlış mı görüyorum? Şu anda spor salonuna bakın. Gerçek mi bu? Şuraya bakın. Miami. Burası downtown bölgesiydi. Gökdelenlerin olduğu yer. İlk bölümlerde anlatmıştım. Bizim spor salonumuz da böyle olacak. Aa bu şey mi? Spor yapmak istemeyeni yaptırır mı? Şuraya bak. Ayrı bir bölümü. Kanka delirmişler ha. Evet, gerçekten manyak bir gemi yapmışlar. Burada biz 3 günde gemiyi anca herhalde Değil mi? anlarız. 4. 5. günden sonra çözeriz biz burayı. 8 gün ne yapacağız diyorduk. Anlaşılan bize 8 gün anca yetecek gibi görünüyor. yani Sen havuzları gördün mü? Yok, daha Gel görmedim. havuza. Havuza gidiyoruz. Havuzlara gidiyoruz kafayı yemeye. Burada görüyor musunuz havlularınız var. Alıyorsunuz. Sporunuzu yaparken her şeyi düşünmüşler paraya verdiğiniz müddetçe. Şimdi havuzların olduğu yere doğru gidelim. Geminin üstüne doğru çıkacağız. Restoranları falan tecrübe ettikçe anlatmak istiyorum. Ne hayatlar var değil mi? Şükürler olsun biz de bunları yaşayıp size anlatabiliyoruz. Benim için büyük bir gurur bunu başarıp sizlere de en azından rehber olabilmek. O yüzden bu yolculuklarımda dünya turu yaparken beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ayrıca şu anda dünyanın dört bir yanından beni izliyorsunuz. Özellikle Instagram bir hayalin peşinde hesabımda buraya da bırakıyorum. Oradan takip edin. Reels'lar ve story'ler paylaştım. Bir dünya. Siz de böyle ekranlarınızın başında izleyip story atarsanız sevinirim böyle etiketleyip beni. Çünkü bu insanın sanırım en büyük motivasyonu. Belli bir süre sonra gittiği yerden yani izlenmeden çok bu yaptığı işin değer görmesi, takdir edilmesi sayıca değil, nitelik anlamında söylüyorum çok daha değerli. En azından işimizi yaparken bizi motive ediyor. Yeme içme alanlarından bir tanesi. Bunların hepsi ücretsiz. Hiçbirine para vermiyorsunuz. Ödediğiniz paranın içerisinde oluyor. Burası mesela hamburgerci kısmı. Şurada direkt yapıyorlar hamburgerinizi. Tavuk falan yapmış bakın görüyorsunuz. Gemiye binerken terledik. Sıcak çünkü burada hava. Sizler kışı yaşarken biz burada yazı yaşıyoruz. Burada bir dondurmacı var. Şimdi dondurma falan da bedava. Neyli kanka bu? Çikolata muz. Çikolata muz. Ve vegan yani bak. Ama üstüne şampanya açtırırsak $10 veriyormuşsun. Gerek yok. Where are you from? Oh. Süperika. Kadın Taylandlıymış mutlu oldu. Nereden bildiniz diyor. Ulan biz Tayland'ın muhtarı oluyorduk az daha kalsaydık. Bunlar iyi restoranlar değil bak. Şurada bir tane daha restoran var. Burada hızlı atıştırmalık bir şeyler alabiliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Fine dining restoranlar da var geminin içerisinde. Steakhouse'lar, Meksika mutfağı, İtalyan mutfağı. Ama bunları önceden rezerve etmeniz lazım. Aynen size Maldivler'de, Sharm el Şeyh'te, Mısır'da gösterdiğim oteller mantığında. O zaman sıranızı alıyorsunuz. Belli bir saatte gidip daha iyi yemekler yiyebiliyorsunuz. Bunlar birazcık daha hızlı yemekler. Yani lezzetli mi? Lezzetli yazıyor ama çok daha iyileri var. Bir üst kata çıktık. Yorumu siz yapın. Ne ara geldiler de bunu buldular ya? Kanka bunlar 4 saat 5 saat önceden gelip ne kadar erken gelirlerse o kadar keyif yapıyorlar. O yüzden. Valla. Baksan gelmişler, biralarını almışlar, jacuzziye girmişler. Geminin hareket etmesini bekliyorlar. Huzurlarınızda da Miami. Buraların hepsini size 3 bölümde göstermiştim. Şimdi artık en üst kata doğru gitmeye başladık. Çünkü birazdan gemi kalkacak. Böyle Miami limanının içerisinden etrafı görerek yolculuğumuza başlayacağız. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oynamayı biliyor musun? Abi daha önce hiçbir gemide basketbol sahası görmemiştim. 2'ye 2 oynarız. Buyurun. Oğlum sabah uyandığını düşünsene. Karayipler'desin. Şöyle uyanıyorsun 17. katta. Hadi gel basket oynayalım. Şurada başka yerler de var işte. Keşfedeceğiz sırasıyla. Hala ne olduğunu algılayamadım. Yani idrak edemiyorum ne yaşadığımızı. Bak bu kısmı geminin koşu parkuruymuş. Sabahları burada sporunuzu yapıyorsunuz. Bu kısmı da havuzların, jacuzzilerin olduğu kısmı. Şimdi şöyle arkaya doğru gidiyoruz. Ben de anlamadım yani geminin neresine gitsen bir şey çıkıyor. Her şeyi düşünmüşler. Keşfediyoruz. Bu birazcık daha gemiyi tanıma videosu gibi oldu. Daha önümüzde 8 koca gün var. Evet biz 4 erkek gelmeyi tercih ettik. O yüzden kendimizi
Buradaki siz belki cheat olarak gelirsiniz. Çok iyi lan Deniz. Fethiye'de hem burada file var lan. Fethiye'de o da yok. O da Romantizm yaşamak için cheat olarak gelmenizi öneririz. Biz bu şekilde gelmeyi tercih ettik. Adamla Maldivlere de beraber gittim. Sri Lanka'ya da Karayiplere de yine beraber geldik. Kardeşim bu tüm seyirciler için. Çek. Hadi bakalım. Çek. Hadi. Gösterelim. Bir o bir ben hadi. Hadi be. Kanka. Ne yapıyorsun? Türk mü? Merhaba, nasılsın? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Deniz de influencer, dünyayı geziyor aynı zamanda. Bir ayağına video çekiyor. Süper. Hoş bulduk. Sen ne kadar da burada çalışıyorsun? Bugün ben yeni girdim gemiye. Aa çok iyi. Aa, Benim ikinci kontratım. İlk kontratım One Yıl Navy'deydim. Başka bir. 6 ay boyunca oradaydım. Chicago'da Navy'deydim. güzel mi bu gemi? En güzel gemilerden biri değil. En güzel gemilerden biri. Zaten en iyi kruz şirketi seçildik. Hadi ya. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Sağ olasın Emir. Afiyet olsun. Bak dediğim gibiymiş. Alkolsüz içecekler ücretsiz, alkoller ücretli. Böyle kola falan aldık. Gemiyi turluyoruz. İçim yanmış. Çok sıcak hava. Geminin arka kısmına geldik. Burası da havuz kısmı. İnsanlar çoktan güneşlenmeye başlamışlar. Barlardan bir şeyler alıp şimdi geminin kalkışını bekliyorlar. Size biraz Miami'yi göstereyim. Bundan önceki 3 bölümü izlemeden Amerika planları yapmayın. Dünyanın her yerinde söylediğim gibi bir yere gittiğinde sıralı izleyin videolarımı. O zaman puzzle'ın parçaları daha bir bütün olur. Şimdi Miami'ye biz geldik. İlk bölümlerde size şuraları anlatmıştım. South Beach dedikleri o GTA Vice City'ye bile konu olmuş ikonik binaların olduğu ve Miami yapan adalar bölgesi burası. Şurası da yol kısmı, oraya bağlanıyor. Burası da dünyanın en büyük kruz, yani şu anda bindiğimiz gemi gibi yolcu gemileri olarak dünyanın en büyük limanı burası arkadaşlar. O yüzden bu kadar insan sırf bu yolculuğu yapmak için Miami'ye geliyor. Normalde içki ücretli ama herkese burada hoş geldiniz şampanyası ikram ediyorlar. Ben alkolü bıraktım. Daha doğrusu bırakmaya çalışıyorum. Artık sıkıldım. O yüzden içmeyeceğim ama bu teknede artık hareket ederken böyle bir ikramları oluyor. Artık gemi Miami limanından yolculuğuna başlıyor. Çok güzel olmadı mı ama manzara, baksana. Film sahnesi. Işıkta da çok iyi oldu değil mi? Çok iyi abi şu an. Miami, elveda, Karayipler, merhaba. Şimdi limandan ayrıldık. Yemek yemeye gidiyoruz. Artık bu saatten sonra her yer karanlık olacak. Bildiğiniz zifiri karanlığın içerisinden, Bahamaların içinden bir tam gün yolculuk yapacağız. Çünkü istikametimiz benim 104. ülkem Dominik Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. O yüzden bir manzara göremiyorsunuz. Şimdi yemek yiyelim kankam önce. Kardeşim gel bir şurada empanada gösterelim insana. Ya yalan, Az önce yedik. yalan söylemeyelim. Biz az önce dayanamadık, yedik. Arjantin'de yedik arkadaşlar. Çok iyiydi ya. Yani bizim Türkiye'deki hani neye benziyor derseniz anne poğaçasının Anne poğaçası. etlisini düşünün. Evet. Çok da güzel, tavuklusu da oluyor bunun ama bu gerçekten kaliteli. Güzel mi? Bence her şey çok iyi burada. Şu an bu kadar güzelse diğerlerini düşünemiyorum. Nasıldır değil mi? Az önce bir şey öğrendik. Mesela Kore barbeküsü yiyelim dedik. Para ödemiyormuşuz. Evet biz paralı zannetmiştik. Evet, buna en çok sevinen insan tabii ikisi kendisi. Ne alakası? Gözlerinin içi güldü ya. Alakası bile yok. Ben dedim ki hani ekstraymış Şaka değil mi? yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu kadar gönlü zengin, yüreği zengin insanla hiç karşılaşmamıştım. Ben ilk Yani defa 5 dolar verince 3 gün uyuyamıyor bu arkadaş. Kim kesecek oraları çocuk? Göksel kes. Beni lekeliyor. Gel beni çek Sezer. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Evet abi. Hi, good evening. Hi. Where are... Philippines. Philippines. Which Manila? No, Cebu. Cebu, Cebu, Coron, Boracay, El Nido, Palawan Island. I've been all of them. It's a beautiful country.
You should also go to Siargao. Sir. Siargao for diving as well, right? Diving and surfing. Surfing. Thank you. Love surfing. Thank you. Yeah, we are making YouTube video in Turkey. Oh, okay. Thank you. Hopefully you love the cruise, and for sure you're gonna love the cruise. So- May I have your name, Siller? Channel or my name? Oh, your name. And My name is Dennis. Dennis. Yeah. Lenny, by the way. Lenny, nice to meet you. I'm gonna follow you on your YouTube account. Sir. I'll give you my channel. Hadi Kore barbeküsü yemeye geliyoruz. Oğlum şuranın şıklığına baksana. Fine dining restorana gelmişiz gibi. We are back. Where are you from? Can you take a guess? Philippines. Everyone from Philippines here. Kanka deniz ülkesi. We're the nicest. Bir de Amerika'nın sevdiği bir ülke. Bu arada Filipinler harika bir ülkedir. İngilizce konuşurlar. Denizi dünyadaki en iyi denizlerden birine sahip. Vallahi 10 bin ada var. Concept. Yes, so you're seated with other sailors. Okey. Allah! Hadi bakalım. Kanka şuna baksana. Oğlum. Herkes keyif yapıyor. Yani şu an bir gemide miyiz? Başka bir yerde mi belli değil. Bakar mısın abi? Koku nasıl? Et kokusu harika. Çok iyi ortam ya. Buradaki restoranların çoğuna rezervasyon yaptırmanız lazım. Biz çat kapı geldik. Bu rezervasyonları ve geminin içerisindeki bütün aktiviteleri şöyle bir uygulama yapmışlar. Virgin Voyages adında. Bunu indirmenizi istiyorlar, tamam mı? Tıklıyorsun buradan. Bütün her şeyi buradan görebiliyorum. Mesela herhangi bir restorana rezervasyon yaptırayım bak. İçerideki restoran çeşitleri İtalyanından, işte Koresinden, Meksika, Steakhouse'undan hepsini buradan görebiliyorum. Aynı zamanda istersem buradaki etkinlikleri de görebiliyorum. Mesela bir tanesinden tıklayalım. Line up. Bugün today ne varsa sana saat bak gün bizim gezimiz boyunca hangileri olacaksa bak buradan gösteriyor. Mesela çarşamba günü buraya varacakmışız. Böyle görebiliyorsun. Bunun en güzel yanı işte içeride meditasyondur, spordur, koşudur, etkinlikler de yapmanızı sağlıyorlar. Sadece yedirip içirmiyorlar. Masaja bak. Masaj da mı var? Var. Masaj bile var, Sezer gösterdi şimdi. Ben rezervasyon yaptım. $275. Yaptırdın mı rezervasyon? Bize $100 hediye vermişlerdi. Bakalım onu düşüneceğiz. O kadar daha ben psikolojik olarak hazır değilim. O yüzden şu an biz rezervasyon yaptırmadan geldiğimiz için yer bekliyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel sistem kurmuşlar. İnternet de var gemide. Şu ana kadar keyfimiz yerinde. Bir de yemek yersek enerjiyi alacağız. Sonra şeye mi gidiyoruz Sezer? Eğlenceye? Eğlence bugün gece alemlerine takılabiliriz ama belli de olmaz tabii. Bakarız. Bir şov mu Var, olursa. Şovlar var bir şeyler. Yani resmen gemi 7/24 yaşıyor. dövmeci Önce bile var yemek. ya. Dövmeci mi var? Dövmeci var ya. Gemide canım mı sıkıldı? Anısı olsun diye dövme yaptır. Bura bile yazdırıyoruz mu? Dövme dahi yaptırabiliyorsunuz geminin içerisinde. Şimdi yerimizi aldık. Yemeğimizi bekliyoruz. Domuz yemediğimizi söyledik. Nasıl kafaları güzelse bak yıkıyorlar. Çünkü burası parti botu. Şart yapıyor. Sürekli şat yapıp içiyorlar. Bekliyoruz yemeğimizi. İçkilerin var Deniz. Tabii Şey mi içiyorlar? soju içiyorlar. Soju. Kore sojusu içiyorlar. Ben alkolü bıraktığım için suyla devam edeceğim. Yemek siparişi vereceğiz. Etler gelecek. Ben size bunu Kore'de anlatmıştım. O videolarımı da izlememişseniz izleyin. Çok açız. Yemek yememiz lazım. Başlayalım. Geldiğimiz restoranın ismi de bu. Ganbaye. Oo çok güzel yapmışlar lan, menü böyle açılıyor. Bak. I also want sparkling. All right, sir. Arkadaşlar gerçekten bak bu adamı izliyorsunuz, seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum ama şimdi bak bu bir menü, tamam mı? Bu böyle açılıyor diye bu adam sevindi ya. 2025 yılındayız kardeşim. Koskoca kruz gemisiyle ülke değiştiriyoruz. Şu menüye seviniyor ya. Ben her şeyden mutlu oluyorum. Ne? Her şeyden mutlu olmaya çalışıyorum. İşte Şu anda Kore o yüzden yaşlanmıyor bu. Bizim her yerimizde saçımız başımız ağrıdı kardeşlerim. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Şimdi alkoller paralı. Yani $7 falan veriyorsun. Diğer her şey bedava dediğim gibi. Sojular paralı. Ücretsiz seçebiliyoruz. Etleri seçeceğiz şimdi. Kafamıza göre gelecek. Şimdi sisteme tanıtıyor her şeyi bu sistem sayesinde. Her şeyi buradan takip ediyorlar. Oğlum ne kadar çok umutlular değil mi? İnsanı sinir edecek şekilde. Filipinliler, Sri Filipinler. Lankalılar. Hepsi mutlu. Asya tarafı hepsi mutlu ya. Vallahi Yine fark Amerika'da ediyor. ayrı mutlu. Arjantin, Kolombiya'sı, Brezilya'sı. Ulan bir biz mutsuzuz galiba. Orta Doğu'da bir sıkıntı var. Dünyada son yıllarda gördüğüm en mutsuz ülke sanırım biziz. Ne yazık ki çok gerginiz. Çok gerginiz ya. Bir kendimize gelmemiz lazım gençler. Böyle olmaz. Evet. Şimdi bir şeyler geldi. Bak önce onları bir göstereyim size. Şu tavuk. Bu.
Beğendin mi? Kimçiler, mimçiler falan geldi. Bildiğiniz lahana gibi. Onların dünyaca ünlü zaten ana yemeklerinin bir parçası. Biz bunları sevmiyoruz. Bunları seviyorum. Şu deniz yosunundan yapılmış bir kıtır. Tavuk çok iyi ama. Bakayım bu nasılmış? Bunu deneyimlemedim. Tavuk çok iyi. Çok gerçekten. Hiç beğenmedim. Ne beğenmedin? Çok kötü. Hiç müzik değil. İşte asıl olay da bu. Yeşillikler ve şöyle sınırsız dana eti. Zaten Kore barbeküsünü bu kadar değerli kılan şey de bu etler. Hadi bakalım inşallah lezzetli olur, güzel bir yemek yeriz. Şimdi bibimbap falan geldi. Benim hiç sevmediğim şeyler. Kore'de anlattım size bunları. Ama bunun hastaları da var. Sezer'e şu an var ya, yani deniz kabuğu versek ona bile güzel diyor. Baksana nasıl yiyor. Nasıl unuttu? Değişik şeyleri ye. Dur kız. Ya Filipinli'ye kız dur kız diye ya. Denizciğim bu çok güzel, yer misin Çok kardeşim? kötü. Hayatta yeme. Vallahi yeme. Düşman başını. Çok kötüydü. Etle devam. Maşa gelsin de et yapalım ya. Kardeşim Karacabey'de mi et pişirmek yoksa burada mı? Yaktı ortalığı. O pişiriyor şimdi bizim için. Kız geldi bunların hepsini aynı anda döktü. Çok sıcak. Hizmette sınır yok ya. Parayı veriyorsun pişiriyorlar. Arkadaşlar barbekü. Abi bildiğin yağı sürüyor değil mi? Şu anda. Kuyruk yağı. Yağla zemini bir yumuşattı. Şimdi de eti atıyor. Ve çok hızlı pişecek. Baksana ne kadar ince. Ay güzel koktu ama ha. Ortam duman altı oldu. Baksana. Harika. Şimdi böyle yavaş yavaş pişireceğiz. Bakalım lezzeti nasıl. Sarımsak falan da var. Fena oldu. Ya şu anda bir gemide olduğumuzun farkındasınız değil mi? Şu an Yiyorum. Gemide kabak yedim. mangal yapıyoruz ya gemide. Yani inanılmaz bir şey. Karayipler'de hani yaşadığımız şeyin gerçekliğini bence dönünce daha iyi anlayacağız. İçindeyken anlamıyorsun ya. Çözemiyorsun. Diyorsun ki ulan çok normal ama bir dönüyorsun. Lan biz ne yaşadık? Değil mi? diyorsun. Rüya gibi geçti diyorlar ya, inşallah bu bir başlangıçtır. Kız da tek tek uğraşıyor sağ olsun. Eli de bayağı hamarat. Hani do you have a boyfriend? No, I don't have boyfriend, but I have girlfriend. Girlfriend? Yeah, friends. Yes. Yoksa Türkiye'den taliplerini ekleyecektim Instagram'da. Şöyle mantarlar vardı. Bir şey diyeceğim, mantar da güzel ha. Bak tek tek pişiriyor. I love it. I love it. Şöyle alıyor. Burada da kesiyor. Sezer o kadar çamur attı Kore barbeküsüne. Ben yemem beğenmem dedi. Ama Valla güzel ya. afiyet olsun. Böyle ince ince etler geldi. Abi çok güzel yemeği yedik. Baksanıza ne kadar şık yerlerden geçerek gidiyoruz. Karnımız doydu. Şimdi burada yaklaşık 20 kat var. Her katta farklı etkinlik oluyor. 6. kata gidiyoruz. Geceleri daha çok o katta etkinlik oluyormuş. Bir de 11.30'dan sonra parti oluyormuş. Bugün mesela pijama partisi varmış. Sırasıyla hepsine bakacağız. İnsanın karnı doyunca bir enerjisi gelince daha da anlatası geliyor. O yüzden ben size biraz hızlıca da anlatayım. Şimdi Karayiplere geçmeden önce biliyorsunuz biz dünyanın dört bir yanına gittiğimiz için bu benim 104. ülkem olacak. 2 gün sonra artık vardığımızda Dominik Cumhuriyeti. Biz Sezer'le beraber Beni de Gezdirin diye bir platform kurduk ya. O platformda mesela bir yere gitmeden önce hazırladığımız kartlar var. İşte Mısır hazır, Phuket hazır, Bali hazır, Dubai hazır. İşte bu yaptığımız gezileri aslında sizler de yapabilin diye, ki yakında Amsterdam, Roma vesaire de geliyor, Londra'da geliyor. Kartlar hazırladık. Bu kartların içerisinde de 16 maddede soru cevap şeklinde önce videosunu yaptık. Sonra da gittik bunları tek tek böyle yazı olarak sizlere aktardık. Açıklamaya bırakacağım. Şu an Beni de Gezdirin hem iOS'ta hem Android'de de var, hem de web sitesinde de var. Gidiyorsunuz ve hangi ülkeye ya da şehre gidecekseniz o kartı satın alıyorsunuz. Açıklamaya ben bağlantısını da bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. O kartlarla da artık siz de gezebilirsiniz. O yüzden zaten adını Beni de Gezdirin koydum. Bu sayede siz de hızlı bir şekilde bizim önerilerimizi orada hap bilgiler ve videolar halinde alabileceksiniz ve dünyanın dört bir yanını keşfedeceksiniz. Niye bunu söyledim? Çünkü bu yolculukların hepsinden öğrendiğim bir şey var. Dünyada birçok yere giderken sizlere de rehber olmaya çalışıyorum. YouTube'da belli bir yere kadar anlatabiliyoruz. Ama hazır planlanmış yerde sizler de gezin diye bir adres sorun deseniz
bizim hazırladığımız bu mecra şu an Türkiye'deki en iyi kaynaklardan bir tanesi oldu. O yüzden alınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu ana kadar bir tane bile kötü yorum gelmedi. Herkes çok beğenmiş. İlginize de teşekkür ediyorum. Açıklamadan bakarsınız. Yıllar önce dünya turunda buralara geldiğimde Nikaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panama gibi ülkeleri zaten gezmiştim. Karayiplerin özellikle doğu kısmındaki bu ülkelerin olduğu yerleri görmüştüm, kıyı taraflarını. Ama adalara geçememiştim. Bu yolculuğumuzda şimdi bu adaları da görüyor olacağız ya. Bu gemiler yolda giderken işte insanlar sıkılmasın diye bir sürü etkinlikler planlamışlar. Şimdi o bahsettiğim etkinlikleri de görmeye gidiyoruz. Şimdi 6. kata geldik. Gerçekten böyle asansörle inip çıktığınızda devasa olduğunu anlıyorsunuz. Hani aynı kattayken yine çok belli olmuyor. Şimdi 6. kattayız. Burası eğlence katı. Barlar var burada. Oğlum alışveriş merkezi gibi. Orası restorandayken anlamamıştık bunu. Ama buraya indiğinizde anlıyorsunuz. Yani bambaşka bir yer yapmışlar. İçeride duty free'ler var. Baksana. Burada makyaj falan malzemesi satan Mac var. Burada gidip duty free'den alabiliyorsun. Sezer. Miskiler hepsini alabiliyorsun. Diyelim ki anısı olsun derseniz gelip burada bir dövme yaptırabiliyorsun. Çok güzel bir yerdi burası da. Oğlum kasino var içeride ya. Şuraya bak. Neyin sırası bu? What is this key for? The manor drag show. This drag show. Yeah, I see. Oğlum Sezer'le geze geze çok sosyalleştim. Allah Allah. Sorular bunlar. Drag show varmış şaka maka. Ne o drag show? Kanka drag show erkeklerin kostüm giyip böyle kadın gibi yaptıkları şovlar var ya onlar. Kasinodayız. Şu an bir geminin içerisinde kasinodayız arkadaşlar. Bu dünyayı hiç sevmiyorum. Alkol dünyasını da sevmiyorum. Ya o yüzden böyle kasino, kumarhaneler uzak durmanızı öneririz. Bizlik değil bu işler. Biz de gösteriyoruz içerideki hayatı. Burada her saat canlı müzik, eğlence oluyor. Burası sahne sanatları kısmı. Böyle arka tarafından bir dolaşalım. Ama şu ana kadar dünyada gördüğüm en büyük gemilerden birini size gösteriyorum. Şimdi dostlar, geminin içinden geçerken size bir şey söylemeyi unuttum. Biz 4 kişi bu gemiye bindik. 2 oda tutmuştuk ya. Bunun fiyatı kişi başı $2000'dı. Bütün yolculuk, işte o balkonlu odamız, yemekler hepsi dahil buna. Neredeyse ekstra hiçbir şey ödemiyorsunuz. Yani yaklaşık olarak dördümüz 300.000 TL para ödedik buna. Şimdi kişi başı 70-75.000 TL'ye falan geliyor. Çok büyük para evet. Ama 8 gün boyunca gezeceğiz. Ve bu hayatta gerçekten çok nadir yapılabilecek bir tecrübe. Bunun çok daha kısaları da var. 4 günlük Bahama turları falan da var ve aldığınız zamana, mevsime göre de değişebiliyor. Mayıs'tan Kasım'a kadar burası daha çok böyle fırtınalı dönemler oluyor. Ama Kasım'dan da Mayıs'a kadarki dönemlerde daha sakin ve yoğun dönem. Özellikle bu yılbaşı dönemleri en yoğun dönemler oluyor. Gittiğiniz geminin türüne göre fiyatlar değişebiliyor. Symphony of the Seas diye böyle ya da Icon of the Seas diye böyle dünyanın en büyük gemileriyle de gezebiliyorsunuz. Ama çok önceden doluyor. Birazcık son dakikaya kaldık. Hiçbir plan yapmadığımız için buna bile zorla yer bulduk. Son dakika bulduk. Ama fiyatlar genelde böyle. İsterseniz balkonlu olmayan iç taraflı odalar da var. Onların fiyatları daha uygun olabiliyor ve bazen çok böyle uyguna da bilet bulabiliyorsunuz. Böyle 4 günlük Bahamalar turları da oluyor. $350, $400 bu turları da alabiliyorsunuz. Milyon çeşidi var. $15.000 da yer var. $700 da yer var. Aklınızda bulunsun. Bunları adalarda da size anlatırım başka gemileri gördükçe. Ama en azından bizim yolculuğumuzda böyle bir fiyat politikası olduğunu bilin istedim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Nerelisin? I'm from Canada. Kanada. Just a little bit. Pleased to meet you. Kanadalıymış. Merhaba deyince biraz Türkçe konuştu. Karadağ dedi ya. Kanada demedi mi? Bence Karadağ dedi ya. I'm from Canada. Kanada. I'm from Canada. Kanada. Ne bileyim Kanadalı'da bir Milika yazıyor. Öyle mi? Karadağ ismidir aynı. Şuraya baksana ya. 7. kata geldik. Böyle bir alandayız şimdi. Biraz da burayı gezeceğiz. Ya buraya kim gemi der değil mi? Kardeşim bu ne ya? Her yerde ayrı büyüleniyoruz. Çok acayip. Hadi gel bir de şu tarafa gidelim. Burayı hiç görmedik. Hani neyi çekeceğimi şaşırdım ki. Burada istersen gidip bak
tur alabiliyorsun ya. Bunu da satıyorlar. Santorini işte Yunanistan'ı satıyor. Oralarda da gemiyle gezebiliyorsun. Tabii Akdeniz turları yaparsın. Sezer hatırlıyor mu? Bize şeyin teklifi gelmişti. Markayı söylemeyeceğim. Evet. Kanarya Adaları. Anlaşamamıştık. Abi vermiyorlar. Ya bizi niye vermiyorsun? Bizi sevmiyorlar. Bizi beğenmiyorlar emmoğlu. Ya yok biz şey değiliz çünkü böyle çok paylaşım istediler. Biz de dedik ki biz parayla öyle yani şey yapamayız. Her şeye reklama dökemeyiz. Kendimiz öderiz zaten o fiyatı. Yani kabul etmedik mesela Kanarya Adaları'nı. Koca gemiyle gezecektik. Bunda mesela hiç kimse sponsor olmadı. Kendi paramızla alıyoruz. O yüzden beni de gezdirin. Keşke olsaydı, keşke olsaydı. Yok. Beni de gezdirin de bizi destekleyin arkadaşlar. Biz kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Biz YouTube'dan öyle sandığınız gibi paralar da kazanmıyoruz bu arada. Gezecek kadar anca yani. Ne yazık ki böyle keşke çok kazansak da çok gezip öğrenip daha çok şey paylaşsak. Birilerine de destek olsak. Seve seve. Ne kadar herkes selam veriyor Herkes ya. açık değil mi kamera? Amerika abi. Değil mi? İnanılmaz bir yer burası. Kimse böyle kötü niyetle bakmaz sana. Soru sorarsın hemen cevap verir. Çünkü şeye çok açık bu ülkedeki insanlar. Sosyal medyanın kullanım alanına çok açık. Herkes selam veriyor ya görünce kamerayı. Herkes farkında kankam ya. Çok iyi bir şey bu. Ben de çok rahat hissediyorum Değil mi? çekerken Kimse hiç sana gerilmiyorum. Dur kardeşim burayı çekmeyeceğine hissini yok. Hiç. Bak. Yeah. Yes, very small. That is so cool though. Yeah. Bu. Have a lovely journey. Ulan bu kamerayı sizin ülkeleriniz üretiyor. Şaşıran onlar. Ben de bunu anlamıyorum. Neyi? Bunun DJ'in neyine şaşırıyorlar ki? Çok küçük ama işlevi çok büyük gerçekten. İlginç geliyor ya. Bence geminin içerisindeki en lüks bar bu. Baksana ortam değişti. Hey, how are you? Lilu. Where are you from? California and Hawaii. California. Sounds cool. Yes, and you? We are from Turkey, Istanbul. Lovely. Yeah, thank you very much. First time here? Yep, this is the first time we are having this kind of travel in Caribbeans. Oh, amazing. Do you like it so far? So far so good. We are so excited. Have a nice evening. Yeah, you too. Thank you. Mesela bu abi ne yapıyor şapkasını? Texas'tan gelmiş muhtemelen. Texas'ın Necati abi. Oğlum baksana bar da çok şık. Şimdi buradaki bütün alkoller ücretli. Bunlara ayrı para ödüyorsunuz. Genelde 10-15 dolar oluyor fiyatları da. Bize hani demiştim ya 200 dolar hediye etmişler aldığımız paketin içerisinde. İstersek bunu burada kullanabiliyoruz. Şimdi 7. katı gezmeye devam ediyoruz. Abi bunun gündüzü de güzel olacak tabii ama hani gecesinin de ilk bizim de heyecanımızı görün diye biz aslında bu videoyu yapıyoruz. Yoksa gittiğimiz ülkelerde ve adalarda gündüz manzaralarıyla sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Bildirimleri açarsınız zaten. Bir de arkadaşlar algoritma için sizden ricam beğenilerinizi ve yorumlarınızı yazar mısınız? Çünkü YouTube'un böyle bir saçma algoritması var. İnsanların ilgisini böyle test ediyorlar. O yüzden bizim için yaptığımız iş anlamında destek verirseniz sevinirim. Yani hala bunu bile söyletiyorlar düşünün. Burası bir bar alanı. Gelip Amerikan usulü içeceklerinizi alıyorsunuz buradan. İsterseniz şurada şu oyunu oynarsınız. Burada amaç düşürmemek, en yakın yerde tutmak. Ona göre işte kaybeden içki içiyor falan. Gel bir deneyelim. Hostellerde çok olurdu bu. Gel bir deneyelim hadi. Nasıl oynayacaksın? Yo beraber ben tutarım gel. En yakından tutturmaya çalışıyorsun. Diğerini iterekti işte. O zaman ben karşıya mı geçeceğim? Yani sırayla. Evet sırayla oluyordu. O zaman at. Ha bak zemin şey kumlu. Bak. Bak gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi Sezer? İnsan stres atıyor ha. İster istemez. Ama tam kuralları biliyor olmak lazım işte. Biz tam kuralları bilmiyoruz ki. Bu katta çok şık bir yer gördük. Bunun arkasına geçememiştik. Meğer 2 katlı bir steakhouse restoranıymış. Gelmişken siz muhtemelen bir sonraki videoda izlersiniz onu. Buraya rezervasyonumuzu yaptırdık. Sağ olsun Şabana Hindistan'dan bize rezervasyonumuzu yaptı. Bak şöyle bir gel Sezer. Oğlum baksana. Titanic gibi lan şeyin içi. Çok güzel ha. Sunuma bak. Şu ışık ne kadar güzel. Oğlum çok güzel. Aşağıda piyano yani böyle çok romantik de bir ortamı var. Abi şunu söyleyebilirim yani dünyayı gezip keşfedip böyle harika deneyimler yaşamak. Villalarda işte çok lüks arabalarda ya da işte hayatın çok böyle bizdeki o gösteriş anlamındaki değer, sözde değerlerden çok daha kıymetli. Biz bunu deneyim anlamında harcamayı ve hayatımızı bu şekilde aslında kendimize adamayı daha çok seviyoruz. Hiç de pişman değilim. Şurayı şöyle görünce bile yarın güzel bir akşam yemeği yiyecek olmak beni heyecanlandırdı. Güzel değil mi? Devam. Hadi kalkarken en üst kattan ben size aşağıya doğru göstermiştim. O görünen yer burasıydı.
ve bana Titanic'te bir sahneyi hatırlattı. Hatırlarsanız Rose tam böyle gemiden atlayacaktı ya. Jack de geliyor böyle Rose'u görüyor. Hani diyor işte motorlar diyor çok böyle boğulursun diyor dalganın içerisinde soğuktur diyor. Onu şurada yaşıyorsun. O kadar büyük bir gemi ki arkasında yani şu an hızlı da gidiyoruz. Gücü görebiliyorsun. Şu anda Karayipler'de hiçbir şeyin olmadığı karanlık bir coğrafyada seyir halindeyiz. Bu bile çok güzel bir duygu. Yemin ediyorum rengin güzelliğine baksana ya. Çok güzel görünüyor. Oğlum yukarıya bak Sezer. Baksana şehir gibi. Bir de ay da çok iyi oldu bak yukarıda. Ay da gidiyor. Kanka bence biz önümüzdeki 5 sene içinde buraya 4 kişi gelelim kardeşim. Yani 2 çift olarak. Lütfen. Artık yeter. Maldivlerle de seninle gittim. Her yere seninle gidiyorum. Yeter artık. İşte geminin içerisindeki sahnelerden bir tanesi bu. Burada böyle şovlar yapıyorlar. Akşamları bu etkinliklerde zaman geçirebiliyorsunuz. Asla sıkılmazsınız. Gerçekten yapacak bir şeyler bulabiliyorsunuz. You ready, my love? Oh shit! Thanks. I got a stalker. Oh god, that's so hot! Oh my god, are you here? Is he here? Is he? Are you out there? Are you over here? Şimdi burası da çok huzurlu olmuş. Böyle çiftler gelmiş. Canlı müziklerini dinleyerek bu yolculuğun keyfini çıkartıyorlar. Bakın ne kadar güzel arkadaşlar. Özellikle çiftlere bu yolculukları şiddetle öneririm. Başlangıcı bile harika. Bak şu en büyük sahnenin olduğu yer açılmış Red Room adındaydı burası. Devasa bir sahne sanatlarının olduğu tiyatro. Çok büyükmüş burası be. You know what? You're hired. You can start right now. Günaydın. Gemimizin artık tam anlamıyla ikinci günün sabahından güne başlayabiliriz. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bakalım kahvaltısı nasılmış. Çok güzel böyle yolculuk yaparak seyir halinde uyanmak harika bir tecrübeydi. Başınızı bir kaldırıyorsunuz, deniz sürekli yanınızdan geçiyor. İlginç bir tecrübe gerçekten de. Güzel bir kahvaltıyla güne başlayalım. Ortalık panayır yerine dönmüş. Sabah kahvaltıları, ekmekler, bagel'lar, somonlara bakın abi. Taptaze. Şahane görünüyor. Meyveler, tatlılar var. Şurada bakın sıcak ne ararsanız böyle kruvasanından kurabiyelerine kadar yapmışlar. Burada burger alanı var ama sandviç yapıyorlar şu anda şunun gibi. Onu tost şeklinde alabiliyorsunuz. İsterseniz harika. Vallahi çok açım, bir yemek yemek istiyorum. Kahvaltımı yapayım şöyle güzelce. Şöyle bir bagel yaptım kendime. Of. Var ya somon cam gibi görünüyor. Bir de ısıttı ekmeği. Her şey çok kaliteli. Hiç kötü bir şey yemiyorsun şu ana kadar. Abi geminin arkasına geçtik. Manzara izleyerek gidiyoruz şu anda. Bakın gece ne kadar belli oluyordu bilmiyorum. Ama gündüz böyle insanlar o 7. kattaki arka kısımda güneşlenerek bu devasa heybeti izleyip yolculuk yapıyorlar. Şimdi bugün gemi yol alıyor. Bir gün boyunca hiç kara görmeyeceğiz, durmayacağız, herhangi bir ülkede beklemeyeceğiz. Tamamen yolculukta geçecek. Bunu ilk başında zaten videonun söylemiştim. Peki şu an nerelerden geçiyoruz, görmek ister misiniz? Bakın Küba'nın açıklarından geçiyoruz şu anda. Görüyor musunuz? Şu anda dünyayı şöyle bir göstereyim size. Şu sarıların hepsi benim dünyada gittiğim yerleri temsil ediyor. Şu anda biz şuradan Florida'dan, Miami'den çıktık. Şöyle gece şuradan bu yolculuğu yaptık. Yaklaşık olarak 16 saat sürdü. Şu an Küba'nın doğu yakasından, bakın Bahamalar dedikleri yerler buralar oluyor.
Bunları da geçiyoruz. Aşağıya doğru şurada Turks ve Caucasus adaları var ya. Bunun hikayesi var. Dominik'te anlatacağım size. Haiti, Dominik rotasından Porto Rico'ya kadar gideceğiz. Sonra şu adaların olduğu yere kadar gidip geri döneceğiz. Rotamız bu. Bu da yaklaşık olarak dediğim gibi 8 günlük bir yolculuk olacak. 4 gün gidiş, 4 gün geliş. O yüzden mesafeler çok uzun. Saatte yaklaşık 30 kilometreyle gidiyor. Koca gemi ve çok uzun süre hiçbir şey görmüyorsunuz. Sadece denizin ortasında seyir halinde geçiyor. Gemide dün size ilk geldiğimde gösterdiğim yerlerde, havuzlarda, spa'da, masaj salonlarında, spor salonlarında zaman geçiriyorsunuz. Karaya indiğimizde de ülkeleri geziyor olacağız. Mesela bugünümüz tamamen böyle yolda geçecek, hiçbir şey yapmadan. Spor salonunu açmışlar. Herkes sporunu yapıyor bakın. Ama neredesiniz yani 15. katta böyle bir okyanus manzarasında spor yapıyorsunuz. O ekip hazırlanmış. Basmışsınız amino asidi, taş gibi olmuşsunuz. Hadi aslanlarım benim, hadi. Kardeşim bir şey diyeceğim. Evet. Bu spor salonu çok küçük. Evet, böyle bir gemiye mi? Böyle bir gemi bu kadar insana çok küçük. Şu havuzu da göster, bu da çok küçük. Ben daha büyük olabilir değil mi birçok şey? Yani abi baksana, küçücük şey içine gireceğiz, mikrop dolu oluyor zaten. Diğerine gitsek o da küçük. Bence daha güzel çalışması lazım bu Virgin. Buradan Virgin'e yaptığımız lütfen eleştiri dikkate alsın. Böyle bir yer, şu an spor yapılan alanda böyle insanlar gününü geçiriyorlar. Biz de burada takılacağız. Bugün akşama kadar yattık, top oynadık, yolda geçti. Öğlen yalandan bir salata yedik, dinlendik. Şimdi hani size ben böyle özel rezervasyon yapılan restoranlar var demiştim ya. O restorana gidiyoruz. The Wake adında bir steakhouse'a. Hadi bakalım. İçeride böyle bir sürü yer vardı ya, bugün tıklım. Ama biz acız. Önce yemek. Dün hatırlarsınız bu restoranı çok beğendiğimi söylemiştim. Bugün de yemeği burada yiyeceğiz. Rezervasyonumuzu yaptırdık. Burası bir steakhouse. Geminin en iyi restoranlarından biriymiş bakalım. Abi çok şık. İçeri nasıl? Beklentilerin? Bakalım Teras Steakhouse mu yoksa Fethiye Teras Steakhouse Dinçer kardeşim mi yoksa The Wake mi kardeşim? şöyle menü geldi abi, bakın göstereyim sizlere de en azından bir fikriniz olsun. 75 milletten insan çalışıyor. Bu arkadaş da Hintli ya da Pakistanlı muhtemelen. Şimdi şurada böyle özel şeyler var. Bunları ekstra ödeyebiliyorsun. Mesela Tomahawk'a para veriyorsun. Ekstra $75. Allah kahretmesin, burada çok fazla bıçak çatal var. Kafam karıştı. Menümüzde böyle bakın, buradaki başlangıçlar, ana yemekler ve ızgaraları soracağız. Bunların hepsini. Ya New York Steak'i de şu hangar steak'i merak ettim. Bak bu çocuk da mesela Karadağlıymış. Çok fazla Balkanlı var ya. Bak mesela alkol içerseniz böyle ekstra ödüyorsunuz. Bunu $80 değil mi işi? 87. Yapma ya. Evet. Buradan çekerken hiç yapma ya demiyordun. Onur kardeşim Allah razı olsun. Bak. Ben içmiyorum ha, biliyorsunuz değil mi? Ben içki, gece hayatım bitti, kadehi yere attım. Beni kutlamanızın sigarayı da bıraktım yani. Resmen Ferdi Tayfur şarkısı gibi bir tertemizim. Bir aydır içki içmiyorum. Anlatacağım, bununla ilgili de bir videom var. Niye böyle bir karar verdiğimi. İnşallah sürdürebilirim. Çok iyi gidiyorum şu anda. Neresi başınıza? Ve artık bana uyku vakti göründü arkadaşlar. Çok güzel bir Karayipler yolculuğumu sizlere aktardığımı düşünüyorum. Ben şu ana kadar çok keyif aldım ve bildiğim her şeyi de sizlere aktardım. Bir sonraki bölümde sizler benim 104. ülkem Dominik Cumhuriyeti'ne olan gezimi izleyeceksiniz. O yüzden böyle erkenden uyuyayım, enerjiyi alayım ki gittiğim yerde de böyle hem keyifli gezeyim hem de daha uzun bir yolculuk olsun diye erkenden geldim. Yatacağım, dinleneceğim. Sizlere elimden geldikçe Karayipler'deki bu gemi turu tecrübemi de anlattım. Singapur, Hong Kong, Tayland, Japonya, Kore gibi daha birçok ülkede deneyimlerimi aktarsam da bu daha çok böyle bir gemi yolculuğunun bu coğrafyada nasıl yapıldığını görmeniz içindi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok şey göreceğiz, bu hiçbir şey. Dominik Cumhuriyeti, Porto Rico gibi ülkelerde de ayrı ayrı videolar yapacağım. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız dünya turuma ortak olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki ülkem Dominik Cumhuriyeti'nde bu gemiden kalkıp böyle keyifli bir şekilde kruz yolculuğunu, Karayipler'de nasıl bir şey olduğunu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Hoşça kalın.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.